Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine aloe veralarla ilgili çok önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Özellikle bana aloe veralarla ilgili çok fazla soru geliyor. Ve gelen sorular arasında aloe veram neden hiç büyümüyor? Ya da aloe veramda neden jel çekilmesi oluyor? Aloe veram nasıl yavru verebilir? Ya da aloe veramda kök çürümesi var. Ya da aloe vera saksı değişimi, yavru ayırımı nasıl olur diye birçok soru geldi. Bugün sizlere bütün bu sorularınızın hepsine kısa bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. O yüzden sizden ricam lütfen videoyu sonuna kadar izlemeye çalışın ve sorularınızın cevaplarını tek tek mutlaka almış olacaksınızdır. Ve kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı ve zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Elimde şu anda görmüş olduğunuz saksıda çok sayıda aloe vera var ve bunların hepsi de aslında burada küçük yavrularken büyümüş olan aloe veralar. Ve şu anda gördüğünüz gibi bakın bu aloe veraların yavaş yavaş artık bazı yapraklarında sararmalar, bazı yapraklarında jel çekilmesi olmuş ve özellikle toprağına baktığım zaman toprağında çok fazla kuruma var. Bunun nedeni ise bakın bu aloe vera aslında çok yıllık bir bitki ve uzun yıllardır bu saksı içerisinde olduğu için de gördüğünüz gibi artık topraktaki bütün vitaminler gitmiş ve toprak iyice sertleşmiş ve artık bu yavruların ayrılma zamanı gelmiş. Bana sürekli soruyorsunuz aloe veraları ne zaman ayırmak gerekiyor? Yavruları yeteri büyüklüğe geldikten sonra ayırmak gerekiyor. Şimdi ben bakın özellikle saksının içerisine su döküyorum. Çünkü ayırırken eğer önceden ıslatırsanız daha kolay bir şekilde ayırabilirsiniz ve kökler kırılmaz. Fakat kuru bir şekilde yaparsak köklerin kırılmasına sebep olabilir. Aloe veralarda yavru ayırımı özellikle boyları mutlaka en az 10 santim olduktan sonra yapmak gerekiyor. Çünkü yoksa küçükken aloe veralar anne yavrudan ayrıldıkları zaman maalesef yeteri büyüklükte büyüyemiyorlar. Bakın görüyorsunuz artık toprağım yeterince yumuşadı ve şimdi ben bu saksıyı değiştirmek istiyorum. Ve özellikle burada da bakın dikkatinizi çektiyse bu kadar çok aloe veraların hepsi bu küçük saksının içerisinde. Yani normalde siz işte birazcık böyle daha yavrular küçükken bu saksı değişimini yapmış olsaydık o zaman bu aloe veralar bu kadar büyümeyecekti. Çünkü aloe veralar kesinlikle ama kesinlikle küçük saksıları sever. Saksıların mutlaka küçük olması gerekiyor. Eğer bol yavru elde etmek istiyorsanız ilk kural aloe veralarınızı mutlaka küçük saksılara ekmeniz gerekiyor. Ve ikincisi ise tabii ki bakın gördüğünüz gibi toprak seçimi çok ama çok önemli. Bu toprak artık gördüğünüz gibi içerisindeki vitaminler de gitmiş ve toprak artık eski özelliğini, geçirgenliğini kaybetmiş. Bakın eğer bu aloe veralar biraz daha bu toprağın içerisinde kalmış olsaydı belli bir süre sonra belki de kök çürümesine sebep olacaktı. Bakın görüyorsunuz bir tane aloe veramı ayırdım. Kökleri de gayet güzel görünüyor. Herhangi bir çürüme şu anda yok. Bana özellikle kök çürümesiyle ilgili de sorular çok geliyor. Aloe veralarınızın kökleri eğer çok fazla çürüyorsa bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi fazla sulamadır. Bakın bu aloe verayı gördünüz. Biraz önceki saksıdaki toprak kupkuruydu ve buna rağmen kesinlikle herhangi bir ölme söz konusu olmadı. Yani aloe veralar susuz kaldıkları zaman kesinlikle ölmezler ve çürümezler. Aloe verayı çürüten tek etken fazla sulamadır. O yüzden aloe verayı çok ama çok az sulamak gerekiyor. Toprağının iyice kuruduğundan emin olduktan sonra su vermeniz gerekiyor. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Eliniz ile parmağınız ile toprağa dokunduğunuz zaman eğer içinde nem varsa suyu vermenize gerek yoktur. Ama eğer kuruysa o zaman demek ki aloe veranın sulanma zamanı gelmiştir. Diğer önemli nokta ise eğer fazla su verildiği takdirde aloe veralarda kök çürümesi oluyor. Kök çürümesi olduğu zaman da jel çekilmesi oluyor. Mesela bana jel çekilmesiyle ilgili de çok fazla soru geliyor. Aloe veralarda jel çekilmesinin en önemli sebebi ise köklerindeki çürümedir. Bu ise fazla sulamadan kaynaklanıyor. O yüzden eğer suyu azaltırsanız jel çekilmesi de olmayacaktır. Ya da eğer çok fazla güneşte tuttuysanız hem jel çekilmesi aynı zamanda aloe veralarda yaprak sararması da olabiliyor. Aloe veranızı mesela bir gün 1-2 saatliğine güneşe koyduktan sonra akşama doğru yaprakların hepsinin sarardığını görebiliyorsunuz. Bu durumda hemen yapmanız gereken gölge bir yere alıp bunu birkaç gün bekletmenizdir. Birkaç gün sonunda zaten eski yeşil yapraklarına döndüğünü göreceksiniz. Bakın görüyorsunuz elimdeki bu aloe veramın kökleri şu anda gayet güzel, gayet sağlam, dayanıklı, herhangi bir çürüme yok. O yüzden bir kök temizliği yapmayacağım.
Sadece gördüğünüz gibi bakın şu anda alt yapraklarda biraz kuruma var. O da saksıda gelişimini sağlayamadığı için alt yapraklar bu şekilde kurumuş. Bunları hemen rahat bir şekilde koparabilirsiniz. Koparırken de özellikle beyaz kısmından hafifçe çekerek koparabilirsiniz aloe vera'nın. Aloe vera zaten çok hassas bir bitki değildir. Aloe vera'yı çok hemen böyle ölecek bir bitki de değildir. O yüzden temizliğini yaparken gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Evet, bir saksıdan çıkan aloe veraları görüyorsunuz. Yani bu aloe veraların hepsi sadece küçük bir saksıdan çıktı. Eğer çok fazla yavru elde etmek istiyorsanız yine başta da bahsettiğim gibi aloe veralarınızı hemen yavru ayrımını yapmayın. Diğer önemli nokta ise aloe veralarda toprak seçimi. Yine bu da bana çok gelen bir soru. Aloe veraların kesinlikle bahçe toprağı ile ekmeyin. Bu soru da bana çok geliyor. Çünkü bahçe toprağı suyu süzen bir toprak değildir. Bakın bu elimde gördüğünüz kaktüs toprağı ve perlit var ve torflu perlit karışımlı bir karışım hazırlayacağım. Bakın bu toprağın içerisinde torflu olduğu için içine perlit de koymuşlar. Bunlar aslında çiçekçilerde satılan topraklar. Sizler de kendi çiçek topraklarınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ama sadece bu şekilde torflu bir toprağa ekmenizi de tavsiye etmiyorum. Mutlaka bir karışım yapmanız gerekiyor. Benim gibi eğer sizler de hem torf, biraz perlit, aynı zamanda kaktüs toprağına da ekerseniz aloe veralarını çok daha hızlı büyüyeceklerdir. Çünkü aloe vera da bir kaktüs türünden bir çiçektir. Özellikle kaktüs toprağın içerisinde kum olduğu için bu da yine aloe veraların hızlı büyümesine yardımcı oluyor. Bakın bunun içerisinde şu anda kir bilyesi de var ve gördüğünüz gibi kum ve toprak karışımı. Bütün bunların hepsini karıştırdığımız zaman aloe vera'nın ideal toprağı bu şekilde olabilir. Sizler tabii daha farklı karışımlar da koyabilirsiniz. Bunları güzelce karıştırıp toprağımızı İçerisine aloe veramızı ekeceğiz. Neden böyle bir toprak seçtiğimizi de belirtmek istiyorum. Çünkü bu toprak şu anda suyu süzebilen bir topraktır. Bahçe toprağı ise suyu süzmeyen, çamurlaşan bir yapıda olduğu için aloe veralardaki kök çürümesine sebep olur ve büyümesini engeller. O yüzden size tavsiyem bu şekilde suladığınız zaman suyu süzebilen bir toprak karışımına aloe veralarınızı ekmenizdir. Bana gelen sorulardan bir tanesi ise neden aloe veram büyümüyor diye. Aloe vera'nın büyümemesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de yanlış toprağa ekili olmasından kaynaklanıyor. Özellikle verilen sıvı bitki besinleri sonrasında eğer bir sonuç elde etmiyorsanız toprağını mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü toprağı iyi değilse aloe vera büyümez. Diğer bir önemli seçim saksı seçimi. Bakın görüyorsunuz altı bol delikli saksı mutlaka tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü altı bol delikli saksı tercih ettiğiniz zaman fazla sulama bile yapsanız deliklerden su süzüleceği için aloe vera'nın gelişimi çok daha iyi olacaktır. Evet gördüğünüz bakın bu şimdi anaç olan aloe vera ve alt yapraklarını şu anda gördüğünüz gibi temizliyorum. Özellikle aloe vera'nın alt yapraklarını ekerken bu şekilde temizleyebilirsiniz ama sadece celi çekilmiş olan kuruyan dalları temizleyebilirsiniz. Ve aloe vera ekerken yapılan yanlışlardan bir tanesi ise aloe vera'nın bu gördüğünüz beyaz kısmının tamamıyla toprağa gömülmesi. Kesinlikle bu hatayı yapmayın çünkü beyaz kısmını tamamıyla toprağa gömdüğünüz zaman aloe vera'yı sulama yaparken direkt su gövde kısmına giriyor. O yüzden beyaz kısmının mutlaka toprağın üstünde olması gerekiyor. Bunu da birazdan size göstermek istiyorum. Çünkü bana gelen resimlerde baktığım zaman aloe vera'nın resmen gövdesine kadar, yapraklarına kadar içinde olduğunu görüyorum ve daha sonra aloe veram gelişmiyor, çürüme oluyor diye sorular soruyorsunuz. O yüzden lütfen aloe vera'nızın doğru ekildiğinden emin olun. Eğer bu anlattığım bütün püf noktaların hepsine dikkat ederseniz mutlaka aloe vera'nızın daha iyi geliştiğini göreceksinizdir. Evet, biraz önce size bahsettiğim beyaz kısmının toprağa gömülmemesi gerektiği nokta. Bakın gördüğünüz gibi beyaz kısmı şu anda havada. Bu şekilde eğer aloe veralarınız sallanıyorsa bunun içinde yapabileceğiniz bir yöntem kenarlarına çubuk koyarak bu sallanmayı da engelleyebilirsiniz. Aloe vera ekerken diğer önemli bir püf nokta, ektikten sonra kesinlikle hemen sulamayın. En az bir hafta beklemeniz gerekiyor. Bir hafta ya da 10 gün sonrasında aloe veralarınıza ilk suyunu verebilirsiniz. Evet.
Şimdi bakın gördüğünüz gibi özellikle küçük olan yavruları yan yana ekiyorum. Bunun nedeni ise dediğim gibi daha hızlı büyümesi için ve daha kolay büyümesi için. Çünkü tek başına küçücük bir yavruyu ektiğiniz zaman gelişimi çok ama çok yavaş olur. Bu arada yavru ayırma mevsimi olarak ise ilkbaharda özellikle Mart değil ama Nisan ve Mayıs aylarını tercih edebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi bütün yavrularımın hepsini ayırdım. Gördüğünüz gibi bir sürü aloe vera çıktı. Burada dikkat etmeniz gereken bir püf noktadan daha bahsetmek istiyorum. Aloe veralarınızı kesinlikle direkt güneş ışığına koymayın. Aloe veralarınızı bol gün ışığı alan, bol ışık alan bir yere koyabilirsiniz. Yani bu güneş almayan, direkt güneş almayan bir perde arkası olabilir ya da bir oda olabilir. Ama yazın mesela biraz daha sıcak havalarda dışarıda da bakabilirsiniz. Ben aloe veralarıma, bu soru da bana çok geliyor, evde bakıyorum ve evde kesinlikle aloe veralarım gayet güzel büyüyorlar. Tek dikkat ettiğim, dediğim gibi, bol ışık alması ve az sulama. Sizler de bu anlattığım tüm püf noktalara dikkat ederseniz aloe veralarınız gayet güzel büyüyeceklerdir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve böyle yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Bol bol yorum yapmayı ve aklınıza takılan soruları sormayı unutmayın. Beni Instagram adresimden de takip etmek istiyorsanız hemen aşağı linki bırakıyorum. Hoşça kalın.